Merhaba dostlar. 25 Haziran 2025 tarihinde Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Yeni ay duygusal dünyanın derinliklerine inmemizi sağlayacak ve bizi içsel huzurumuzu bulmak için yeni başlangıçlara doğru yönlendirecek. Yengeç Burcu kalp ve evimizle bağlantıyı simgeler. Bu nedenle bu dönemde ailevi ilişkiler, ev ve yuva kurma, duygusal güvenlik arayışı ön plana çıkacak. Yengeç yeni ayı bizi köklerimize, geçmişimize ve duygusal ihtiyaçlarımıza doğru bir yolculuğa çıkaracak. Şimdi Yengeç yeni ayının tüm burçlar üzerindeki etkilerini keşfetmeye başlıyoruz. Hazır mısınız? Merhaba koçlar. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada bir yengeç yeni ayımız var. Yeni ay sizin için çok güçlü temaları aktive ediyor. Bu yeni ay 4. evinizde gerçekleşiyor ve duygusal temellerinizde, yuvanızda, köklerinizde ve içsel güvenlik alanlarınızda önemli bir yenilenmeyi gündeme getiriyor. Astroloji gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu yeni ayda Güneş, Ay ve Jüpiter Yengeç Burcu'nda kavuşum yapıyor. Bu kavuşumun 4. evinizde gerçekleşiyor olması özellikle ailevi konular, ev değişiklikleri, taşınma, yerleşim düzeni, gayrimenkul yatırımları veya ebeveynlerle ilgili meselelerde yeni kararlar alabileceğinizi gösteriyor. Ev içinde daha fazla huzur ve genişleme arayışı içinde olabilirsiniz. Jüpiter'in burada olması sizi maddi ve manevi anlamda büyütecek bir yaşam alanına yönlendiriyor olabilir. Yeni bir ev alma ya da aileyle ilişkileri daha anlamlı hale getirme yönünde güzel fırsatlar doğabilir. Ancak bu yeni ay Neptün ve Satürn ile sert bir kare açı içinde, üstelik bu gezegenler Koç burcunda ve 1. evinizde yer alıyor. Bu da demek oluyor ki sizin kimliğiniz, sağlığınız ve hayat duruşunuz bu yeni ayda ciddi sınavlardan geçebilir. Neptün'ün yarattığı belirsizliklerle Satürn'ün koyduğu sınırlar bir araya geldiğinde ne yöne gitmek istediğinizi tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Aileyle ilgili meselelerde gerçeklerle yüzleşmek gerekebilir. Sorumluluklar ağırlaşabilir ve içsel olarak tükenmiş hissedebilirsiniz. Kendinizi hem yorgun hem de duygusal anlamda karmaşa içinde bulmanız mümkün. Merkür de bu yeni ayda Yengeç Burcu'nda yer alıyor ve 4. evinizdeki konuları daha fazla düşünmenize, konuşmanıza ve planlamanıza neden oluyor. Fakat Koç burcundaki Kiron ile yaptığı kare açı geçmişte yaşadığınız duygusal yaraların tekrar tetiklenebileceğini gösteriyor. Aileyle ilgili eski kırgınlıklar, çocukluk yaraları veya ben neden sevilmedim temaları gündeminize oturabilir. Bu dönem içsel iletişiminizi kuvvetlendirmek ve kendinize şefkat göstermek için bir fırsat sunuyor. Yeni ay haritasında Ay, Güneş ve Jüpiter'in 11. evinizdeki Oğlak Burcu'ndaki Plüton'a 150'lik açı yaptığını görüyoruz. Bu açı sosyal çevreniz, hedefleriniz ve gelecek planlarınızla ilgili bazı zorlayıcı ama dönüşüm içeren uyarılar veriyor. Aileyle ilgili bir gelişme sosyal çevrenizi tetikleyebilir. Belki de taşınmak ya da kariyer planlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Gelecek hedeflerinizde ciddi bir revizyona gitmeniz gerekebilir. Diğer yandan gökyüzü size destek de sunuyor. Venüs ile Ay düğümleri arasındaki uyumlu açı, ikili ilişkilerde kadersel karşılaşmalar, evlilik planları, evde estetik değişiklikler veya evlilikle bağlantılı taşınma gibi konularda sizi destekliyor olacak. Sezgisel olarak doğru yönü görebilir ve kalpten gelen kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Plüton'un Satürn ve Neptün ile yaptığı olumlu açılar bu dönemde ruhsal ve fiziksel olarak daha derin bir dönüşüm yaşamanız için size büyük bir dayanıklılık ve kararlılık veriyor. Eğer bilinçli hareket eder, sorumluluklarınızın farkında olur ve teslimiyetle ilerlerseniz hem köklerinizle barışabilir hem de gelecek için çok sağlam bir temel atabilirsiniz.
Sevgili koçlar, 25 Haziran'daki bu yeni ay sizlere iç dünyanızı, ev yaşamınızı, ailevi bağlarınızı yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Geçmişin yaralarını sarmak, geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine kurmak için önemli bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu süreçte duygularınızı küçümsemeyin, iç sesinizi dinleyin ve sizi aşağı çeken yükleri geride bırakmayı seçin. Zira bu yeni ay sizi içsel gücünüzle buluşturmaya geliyor. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada bir yengeç yeni ayı gerçekleşecek. Bu yeni ay sizler için zihinsel dünyanızı, iletişim biçiminizi ve yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi yeniden yenileme zamanına işaret ediyor. Bu güçlü yeni ay 3. evinizde gerçekleşiyor ve aynı zamanda Güneş, Ay ve Jüpiter kavuşumuyla geliyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Lütfen ayrıca küçücük bir yorum da olsa bırakırsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu kavuşum sayesinde zihinsel alanınızda büyük bir açılım, bilgiye olan merakınızda artış ve iletişim yeteneklerinizde gelişim söz konusu olabilir. Kardeşlerle ilişkilerinizde bir yenilenme sürecine girebilir, yeni eğitimlere başlayabilir, önemli görüşmeler yapabilir, sosyal medyada ya da yazılı sözlü alanlarda sesinizi duyurmak isteyebilirsiniz. Kısa yolculuklar, taşınma, teknolojik yatırımlar ve yeni sözleşmeler de bu dönemde gündeminizde olabilir. Jüpiter'in de bu işin içinde olması size zihinsel genişleme ve öğrenme tutkusu, ayrıca önemli haberler getiriyor olacak. Ancak bu yeni ay sadece fırsatlar değil, önemli uyarılar da taşıyor. Zira gökyüzünde Neptün ve Satürn Koç burcunda kavuşumda ve bu yeni aya kare açı yapıyor. Bu kavuşum sizin için 12. evinizde gerçekleştiği için bilinçaltı, inziva, içe dönüş ve kapanmamış hesaplar teması çok güçlü. Bu da demek oluyor ki iletişimde bulunduğunuz kişilerle, kardeşlerle, komşularla ya da iş çevrenizle yaşanacak bir mesele geçmişten taşıdığınız ruhsal bir yükü su yüzüne çıkarabilir. Belki geçmişte söylenmemiş sözler, bastırılmış duygular ya da yüzleşilmemiş korkular birdenbire konuşmalara yansıyabilir. Merkür'ün de bu yeni ayda Yengeç burcunda yer alması zihinsel faaliyetlerinizi arttıracak, duygusal tepkilerinizi yoğunlaştıracaktır. 3. evinizdeki Merkür 12. evinizdeki Kiron ile kare açı yaptığı için özellikle çocukluk döneminden kalan bir iletişim yarası ya da geçmişte sustuğunuz bir konu bu dönemde yeniden açılabilir. Bu yeni ay kendinizi ifade etme biçiminizi şifalandırmak için güçlü bir fırsat sunuyor. Kendinize daha şefkatli yaklaşmalı ve içsel diyaloglarınıza dikkat etmelisiniz. Öte yandan yeni ay haritasında Güneş, Ay ve Jüpiter'in Oğlak burcundaki Plüton'a yaptığı bir 150'lik açı var. Kariyeriniz, toplumdaki yeriniz ve otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde dikkat çekiyor. 10. evinizdeki bu Plüton size kariyer hedeflerinizi dönüştürme sinyalleri veriyor olabilir. Belki de daha fazla söz hakkı kazanmak, daha güçlü bir ifade biçimiyle toplum önünde durmak istiyorsunuz. Ancak bunun için zihinsel kalıplarınızı, düşünme biçiminizi ve iletişim alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Venüs ile ay düğümleri arasındaki uyumlu açı ise sosyal ilişkilerinizde, arkadaş çevrenizde ya da grup aktivitelerinde kadersel karşılaşmalar yaşamanıza olanak tanıyor. İletişim kurduğunuz kişiler size farkında olmadığınız kapılar açabilir. Yeni sözleşmeler ya da dijital projeler bu süreçte çok önemli hale gelebilir. Plüton'un Neptün ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar ise bu dönemde hem ruhsal hem de kariyer anlamında güçlü ve kalıcı dönüşümler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Uzun süredir sizi içten içe yoran bir konuda sonlanma yaşanabilir ve artık daha sağlıklı bir zihinsel düzen kurabilirsiniz. Kendinizi ifade etme tarzınızı değiştirdiğiniz ölçüde hem toplumsal konumunuzda hem de ruhsal dayanıklılığınızda büyüme kaydedebilirsiniz.
Sevgili boğalar, bu yeni ay sizleri kelimelerinizin gücünü keşfetmeye, zihinsel kalıplarınızı yenilemeye ve iletişim tarzınızı şifalandırmaya çalışıyor. İç sesinizi duymaktan korkmayın. Çünkü bu dönemde kurduğunuz her diyalog, attığınız her adım size daha derin bir özgürlük alanına götürebilir. Güç sizde, yeter ki içinizdeki sessiz bilgeliğe kulak verin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler. Yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada bir yengeç yeni ay oluşacak. Bu yengeç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay maddi konulara, özdeğer duygunuza ve sahip olduklarınıza dair yepyeni bir başlangıç getiriyor. Bu güçlü ay ikinci evinize gerçekleşiyor ve Güneş, Ay ve Jüpiter kavuşumuyla birlikte maddi manevi kaynaklarınızda büyüme fırsatları sunuyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu dönemde parasal anlamda şanslı gelişmeler yaşamanız mümkün. Gelir artışları, yeni kazanç kapıları, yatırımlar, zam talepleri ya da yeteneklerinizi maddi bir değere dönüştürme isteğiniz ön planda olabilir. Jüpiter'in etkisiyle bolluk enerjisini daha fazla hissetmek isteyecek, sahip olduklarınızı büyütmeye çalışacaksınız. Ancak burada önemli bir nokta var. Gerçekçi planlarla hareket etmeniz gerektiği, çünkü gökyüzünde sert etkileşimler de devrede. Koç burcundaki Neptün ve Satürn kavuşumu bu yeni aya kare yapıyor. Üstelik bu kavuşum 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, topluluklarla olan bağlarınız ve gelecek planlarınız bu yeni ayda maddi hedeflerinizle çatışabilir. Belki bir arkadaşınıza verdiğiniz maddi destek ya da sosyal bir projeye yaptığınız yatırım sizi düşündürebilir ya da ait olduğunuz çevre sahip olmak istediğiniz değerlerle örtüşmeyebilir. Bu kare açı sizi maddi manevi aidiyetlerinizi sorgulamaya itiyor. Kimlerle yola devam etmek istiyorsunuz? Gerçekten hangi hedeflerinin peşindesiniz? Merkür de bu yeni ayda Yengeç burcunda ve ikinci evinizde yer alıyor. Düşünceleriniz, konuşmalarınız ve kararlarınız daha çok maddi meseleler, bütçeleme, alışverişler ve değer üretimi üzerine yoğunlaşacaktır. Ancak Koç burcundaki Kiron ile yaptığı kare açı özdeğer duygunuzla ilgili bastırdığınız bazı yaraları açığa çıkarabilir. Özellikle çevrenizden yeterince takdir görmediğinizi düşünebilir. Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı hissedebilirsiniz. Bu da sizi içsel olarak değersizlik duygularıyla yüzleştirebilir. Oysa bu yeni ay kendinize verdiğiniz değeri yeniden tanımlamanız için size çok değerli bir alan sunuyor. Ay, Güneş ve Jüpiter'in Oğlak burcundaki Plüto'ya yaptığı 150'lik açı 9. evinizdeki dönüşüm sürecine işaret ediyor. İnançlarınız, dünya görüşünüz, akademik planlarınız ya da uzaklarla ilgili konular maddi kararlarınız üzerinde etkili olabilir. Belki bir seyahat, eğitim ya da hukuki süreç size yeni masraflar getirebilir. Ya da finansal yatırımlarınızı geleceğe dair büyük vizyonlar çerçevesinde yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Bu açı sizi maddi konularda daha stratejik ve uzun vadeli düşünmeye yöneltebilir. Gökyüzünde olumlu açılarda mevcut Venüs ile Ay düğümleri arasındaki uyumlu açı özellikle aşk, yaratıcı projeler, çocuklar ve sanatsal uğraşlar üzerinden güzel gelişmeler yaşamanıza olanak tanıyor. Bu alanlarda kadersel karşılaşmalar, ilham verici başlangıçlar ve uyumlu ilişkiler gündeme gelebilir. Ayrıca Plüton'un Satürn ve Neptün'le kurduğu olumlu açılar bu dönemde kariyer planlarınızı geleceğe yönelik sağlam bir yapıya oturtabileceğinizi gösteriyor. Maddi kararlar alırken sezgilerinizi dinlemeniz, ruhsal olarak sizi besleyen hedeflere yönelmeniz faydalı olacaktır. Bu etkiler uzun vadeli başarının temellerini atmanıza yardımcı olabilir. Sevgili ikizler, bu yeni ay size hem maddi hem manevi anlamda büyüme ve güçlenme fırsatları sunuyor. Ancak bu büyümeyi sağlamak için değerlerinizi yeniden tanımlamanız, sosyal çevrenizi gözden geçirmeniz ve öz değerinizi başkalarının onayından bağımsız şekilde inşa etmeniz gerekiyor.
İçsel gücünüzü fark ettikçe hayatınızda bolluk ve bereketin kapıları daha cesurca aralanacaktır. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33 de 4 derece 8 dakikada bir yengeç dolunayı oluşacak. Burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay hayatınızda çok önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Güneş, Ay ve Jüpiter birinci evinizde kavuşacak. Adeta yeni bir kimlik doğuyor. Sahneye yepyeni bir siz ile çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu yeni ay kişisel görünümünüz, duruşunuz, hayata yaklaşımınız ve kendinizi ifade etme biçiminizde köklü başlangıçlara işaret ediyor. Jüpiter'in de bu kavuşumda yer alması size özgüven, cesaret ve büyüme arzusunu getiriyor. Kendinizi ortaya koymak, projelerinizi başlatmak, görünür olmak ve yeni bir imajda hayatın karşısına çıkmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde benliğinizi büyütmek ve kişisel gücünüzü daha çok hissetmek arzusu taşıyacaksınız. Ancak unutmayın, gökyüzünde bu başlangıca karşı duran bazı güçler de var. Neptün ve Satürn'ün 10. evinizdeki kavuşumu bu yeni aya sert bir kare açı yapıyor. Bu da gösteriyor ki kariyer, toplumdaki yeriniz, üst figürlerle ilişkileriniz ya da mesleki sorumluluklarınız kendi kişisel hedeflerinizle çelişiyor olabilir. Kendinizi yeniden tanımlamak ve bireysel arzularınızı gerçekleştirmek isterken dış dünyanın sizden beklentileri ya da üstlendiğiniz görevler sizi sınayabilir. Belki toplumun size biçtiği role sığamıyor, belki de kariyer yolculuğunuzun artık size hizmet etmediğini fark ediyorsunuzdur. Bu içsel baskı kim olduğunuzu daha derinden sorgulamanıza neden olabilir. Merkür'ün de burcunuzda olması düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve duygularınızı daha açık bir şekilde dile getirme ihtiyacınızı arttırıyor. Ancak 10. evdeki Kiron ile yaptığı kare açı otorite figürleriyle yaşanabilecek iletişim kırılmalarına, geçmişten gelen başarısızlık hissine veya dış dünyanın size yeterince takdir etmediğini düşünmenize neden olabilir. Bu durum özdeğer duygunuzu yeniden inşa etmenizi sağlayacak bir fırsat sunuyor. İç sesinizi bastırmak yerine onu şefkatle dinlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Ay, Güneş ve Jüpiter kavuşumunun Plüton'a yaptığı 150 derecelik bir açı var. Sizi 8. ev konularında yani dönüşüm, kriz, finansal ortaklıklar, ruhsal derinlik ve içsel gücünüzle yüzleştiriyor. Belki de bu bir yenilenme süreciniz, hayatınızda bir tür vedayı veya zor bir kabullenişi beraberinde getiriyor. Ancak bu açı aynı zamanda sizin en büyük gücünüzü keşfetmenize de zemin hazırlanıyor. Korkularınızın ötesine geçtikçe özgürleşeceğiniz bir döneme ilerliyorsunuz. Gökyüzünde umut verici açılar da var. Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı uyumlu açı ilişkilerden destek alabileceğinizi ve kadersel karşılaşmanın sizi güzelleştireceğini gösteriyor. Gerek aşk hayatınızda gerekse sosyal bağlantılarınızda sizi ruhsal olarak besleyecek kişilerle yollarınız kesişebilir. Kalbinizi açtığınız sürece hayat size yeni bir yumuşaklık ve güven hissi sunacaktır. Ayrıca Plüton'un Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar var. Bu süreçte hem ruhsal hem mesleki anlamda daha derin ve kalıcı adımlar atmanızı destekliyor olacak. Özellikle güç ve otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde dengeyi kurarsanız kendinizi çok daha güçlü ve etkili hissedebilirsiniz. Bu dönüşüm kolay olmayabilir ama sizi daha sağlam temellere taşıyacaktır. Sevgili yengeçler, bu yeni ay sizin yeniden doğduğunuz, kendinize ben kimim, ne istiyorum diye sorduğunuz
bir başlangıç noktası. Cesaretle adım atın, geçmişin gölgelerinden çıkın, kendi ışığınızı görün ve onu hayatınızın tam ortasına taşıyın. Şimdi sizin zamanınız başlıyor. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın lütfen. Merhaba aslanlar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay sizin için son derece içsel, ruhsal ve sezgisel bir alan olan 12. evinizde meydana geliyor. Güneş, Ay ve Jüpiter'in kavuşumuyla desteklenen bu yeni ay, perde arkasında yürüyen konuları, bilinçaltınızı, içsel korkularınızı ve ruhsal dönüşümünüzü derinlemesine etkiliyor. Bu dönemde bir içe dönüş, kabuğunuza çekilme ya da biraz daha izole yaşama arzusu hissedebilirsiniz. Ruhsal bir temizlik, zihinsel bir arınma, kalbinizin derinliklerine inme zamanı olabilir. Bu sizin için. Jüpiter'in burada olması şifalanma, affetme, bırakma ve sezgilerin güçlenmesi adına size büyük bir destek sunuyor. Ancak bu içsel yenilenme süreci bazı yüzleşmelerini de beraberinde getirecek. Gökyüzündeki Neptün ve Satürn'ün Koç burcundaki kavuşumu bu yeni aya sert bir kare açı yapıyor. Üstelik bu kavuşum 9. evinizde gerçekleşiyor. Yani inanç sistemleriniz, hayata bakış açınız, akademik hedefleriniz ya da uzaklarla bağlantılı konular iç dünyanızda bazı çatışmalar yaratabilir. Belki artık size hizmet etmeyen inançları bırakma zamanı gelmiştir. Belki de geçmişte doğru bildiğiniz şeyler bugün sizi sınırlıyordur. Bu kare açı inandıklarınızla sezgileriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Akıl ve ruh çatışıyor olabilir. Hangisini susturacağınızı değil, nasıl uzlaşacağınızı sorgulamalısınız. Merkür de bu yeni ayda 12. evinizde olması zihninizin geçmişe, rüyalara ya da bastırılmış düşüncelere yönelmesine neden olabilir. Ancak Kiron'la kurduğu kare açı özellikle inanç kaynaklı bazı içsel yaraları tetikleyebilir. Eğitimle, yurt dışı konularla, hukuki meselelerle ya da yolculuklarla ilgili bastırılmış bir kırgınlık ya da çözülmemiş bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem affetmek ve bırakmak için çok güçlü olabilir. Özellikle kendi kendinize yüklediğiniz baskılardan özgürleşme fırsatını yakalayabilirsiniz. Ay, Güneş ve Jüpiter'in Oğlak Burcu'ndaki Plüton'a yaptığı 150'lik açı 7. evinizdeki ilişkiler alanını etkiliyor. Bu da gösteriyor ki ruhsal süreçleriniz birebir ilişkilerinize yansıyabilir. Belki bir ilişkinin bitişi, bir ortaklığın dönüşmesi ya da sizin iç dünyanızdaki değişimin dış dünyadaki kişilere olan yansıması gündeme gelebilir. Bu dönemde ilişkilerde çözümlemeler yapmanız, sınırlar çizmeniz ve bazı şeyleri kontrol etmeyi bırakmanız gerekebilir. Tüm bu yüzleşmelerin içinde destekleyici etkiler de var. Venüs ile Ay düğümleri arasında oluşan uyumlu açı, sosyal çevre, iletişim, kardeşler, dostluklar ya da topluluklarla ilgili alanlarda sizi destekliyor olacak. Belki bir dost sohbeti, belki bir destek grubu ya da beklenmedik bir sosyal temas içinizi aydınlatabilir. Kalpten gelen bağlar sizi ruhsal olarak yeniden besleyebilir. Plüton'un Satürn ve Neptün'le kurduğu olumlu açılar ise özellikle ikili ilişkilerde ve profesyonel ortaklıklarda daha sağlam, kalıcı ve dönüşümsel adımlar atmanız için uygun bir atmosfer sunuyor. Ruhsal olgunlukla alınan kararlar sadece sizi değil, hayatınızdaki insanları da dönüştürebilir. Sevgili aslanlar, bu yeni ay bir nevi kapanış ve yeniden doğuş süreci. İç dünyanızı şifalandırdıkça dış dünyanızda huzur bulacaksınız. Kontrol etmeyi bırakın, sezgilerinizi dinleyin, ruhunuza iyi gelmeyen her şeyden arının. Yeni bir sayfa önce kalpte açılır ve siz o sayfaya açmaya hazırsınız. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz.
25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada Yengeç yeni ayımız var. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay sizleri sosyal çevreniz, hedefleriniz ve geleceğe dair planlarınız üzerinden etkiliyor. 11. evinizde gerçekleşen bu güçlü yeni ay Güneş, Ay ve Jüpiter kavuşumuyla geliyor. Bu da demek oluyor ki büyük bir toplulukla bağlantıya geçebilir, yeni arkadaşlıklar kurabilir, geleceğe dair umut verici projelere adım atabilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu yeni ay size hem ideallerinizi büyütme hem de dostluklardan, çevrenizden fayda görme şansı getiriyor. Belki bir dernek, bir sosyal platform ya da ortak bir amaçta bir araya geldiğiniz bir grup sayesinde ilham alabilirsiniz. Yeni tanışmalar ve topluluklar önünde görünürlük kazanmak açısından da verimli bir süreçtesiniz. Ancak tüm bu açılımların arka planında bazı derin sorgulamalar ve görünmeyen yüzleşmeler de yer alıyor. Zira Koç burcundaki Neptün-Satürn kavuşumu 8. evinizde ve bu yeni aya sert bir kare açı yapıyor. Bu durum ortak kaynaklar, finansal destekler, kredi, miras veya duygusal bağlarla ilgili bir kriz enerjisi yaratabilir. Sosyal çevrenizdeki bir gelişme finansal bir konuyla çakışabilir ya da ortaklı bir yatırımda belirsizlikler yaşanabilir. Psikolojik olarak da başkalarına duyduğunuz güveni sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Gerçekten kim yanımda sorusu aklınızı kurcalayabilir. Bu süreçte duygusal olarak güçlü kalmalı ve finansal kararlar alırken temkinli olmalısınız. Merkür'ün de 11. evinizde olması sosyal iletişimi arttırsa da 8. evdeki Kiron'la yaptığı kare açı bir arkadaş ya da grup içerisinde kırıcı bir söz, geçmişten gelen bir güvensizlik ya da duygusal bir hayal kırıklığı yaratabilir. Özellikle duygusal olarak sınırları korumakta zorlanabilirsiniz. Ancak bu durum duygusal olgunluğunuzu artıracak ve kimlerle gerçekten yol yürüyebileceğinizi görmenizi sağlayacaktır. Ay, Güneş ve Jüpiter'in 6. evinizdeki Plüto'ya yaptığı 150'lik açı günlük düzeniniz, çalışma ortamınız ya da sağlık konularında bazı zorlayıcı koşulları gündeme getirebilir. Özellikle iş arkadaşlarıyla ilişkiler, görev paylaşımı ya da sorumluluk alma konusunda bir dönüşüm süreci başlayabilir. Kiminle ne kadar yük paylaşacağınız konusunda önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bu dönemde gökyüzünün size sunduğu bazı destekler de var çok şükür. Venüs ile Ay düğümleri arasında uyumlu açı, kariyerden gelen desteklerin artabileceğini, kadersel karşılaşmaların özellikle statü alanında sizi olumlu etkileyebileceğini gösteriyor. Üst düzey yöneticiler, mentor figürler veya etkili bağlantılar sayesinde sosyal çevreniz genişleyebilir ve hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz. Ayrıca Plüton'un Neptün ve Satürn'le kurduğu olumlu açılar sizi dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda derin bir ruhsal dayanıklılık kazandıracak. Günlük hayatınızda daha stratejik, disiplinli ve sezgisel ilerleyebileceğiniz bir dönem başlıyor. Bu süreçte hem bedensel hem zihinsel arınma sağlayarak uzun vadeli yapılandırmalar yapabilirsiniz. Sevgili Başaklar, bu yeni ay sizlere kiminle nereye varmak istiyorum sorusunu sorduracak. Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve geleceğe dair umutlar yeniden şekilleniyor olacak. Hayatınızdaki insanlar kadar onların size bıraktığı iz de dönüşüyor. Şimdi yolculuğunuza gerçek destekçileri dahil etme zamanı, içten, samimi ve hedef odaklı bağlarla geleceğe sağlam bir adım atabilirsiniz. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın efendim. Merhaba teraziler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada bir yengeç yeni ayımız var. Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ay sizin için kariyer, toplumsal statü ve gelecek hedefleri konularında önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. 10. evinizde gerçekleşen bu yeni ay
da Ay, Güneş ve Jüpiter kavuşum halinde. Bu da demek oluyor ki mesleki yaşamınızda yeni bir sayfa açabilir, önemli bir görev, terfi ya da yön değişikliği gündeminize gelebilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yeni ayın bu kadar güçlü gezegenlerle birlikte gerçekleşmesi kariyerinizde büyüme ve görünürlük ihtiyacınızı arttırıyor. Eğer bir süredir yeni bir pozisyon, ünvan ya da kendi işinizi kurma gibi düşünceler içindeyseniz bu yeni ay size güçlü başlangıçlar yapma fırsatı sunabilir. Toplum önünde görünür olacağınız, adınızın duyulacağı, başarılarınızın dikkat çekeceği bir süreçtesiniz. Ancak bu yükselişin bazı sorgulamalarla birlikte geldiğini de göz ardı etmemelisiniz. Çünkü Koç burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumu 7. evinizde yer alıyor ve bu yeni aya sert bir kare açı yapıyor. Bu da ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik gibi alanlarda önemli bir baskı oluşturabilir. Kariyer hedefleriniz ile eşiniz, ortağınız ya da danıştığınız kişiler arasında fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. İlişkisel anlamda sizi kısıtlayan, belirsizlik yaratan ya da netlik kazanmayan dinamiklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Hem kişisel hem profesyonel hayatınızda sınırları yeniden tanımlama zamanı olabilir. Merkür'ün de 10. evinizde yer alması, 7. evdeki Kiron'la kare açı yapması bir iletişim krizini gündeme getirebilir. Üst düzey biriyle yaşayacağınız bir diyalogda kırıcı sözler duyabilir ya da geçmiş bir başarısızlık yeniden aklınıza takılabilir. Bu durum özellikle özgüveninizi etkileyebilir ancak aynı zamanda duygusal dayanıklılığınızı da arttıracaktır. Ay, Güneş ve Jüpiter'in 5. evinizdeki Plüton'a yaptığı 150'lik açı ise kariyer hedefleriniz ile kişisel zevkleriniz, yaratıcı yönünüz ya da çocuklarınızla ilgili konular arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Belki bir hobiniz bir mesleğe dönüşebilir ya da kariyer baskısı özel hayatınızda bazı fedakarlıklar gerektirebilir. Aşk hayatınız da bu dönemde dönüşümden geçebilir. Özellikle ilişkilerinizde güç savaşlarına dikkat etmelisiniz. Öte yandan bu yeni ayda gökyüzünde destekleyici etkiler mevcut. Ay düğümleri ile Venüs arasında gerçekleşen uyumlu açı, özellikle kadersel karşılaşmalar, ilişki bağlantıları, sanatsal ya da estetik projeler üzerinden size güzel fırsatlar getirebilir. Venüs'ün temsil ettiği değerler, ilişkiler ve güzellik anlayışı bu dönemde daha sağlam temelleri oturtulabilir. Ayrıca Plüton'un Neptün ve Satürn'le yaptığı olumlu açılar sayesinde hem kariyerinizde hem de ilişkilerinizde daha derin yapısal ve ruhsal dönüşümler yaşama şansı bulabilirsiniz. Bu etkiler sizi yalnızca başarıya değil, aynı zamanda içsel bir olgunluğa da davet ediyor. Karar verirken sezgilerinize güvenmeli ama aynı zamanda stratejik bir planlamayla ilerlemelisiniz. Sevgili teraziler, bu yeni ay kariyer basamaklarını tırmanmanız için size güçlü fırsatlar sunarken ilişkiler cephesinde sizi test edebilir. Ancak unutmayın, her zorluk doğru bir yön çizildiğinde kalıcı bir başarıya dönüşebilir. Şimdi kimlerle yol aldığınıza dikkat ederek hedeflerinize doğru sağlam ve bilinçli adımlar atma zamanı. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler. Yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada oluşacak Yengeç yeni ayı sizleri özellikle yaşam felsefeniz, inanç sistemleriniz, yurt dışı bağlantılarınız ve eğitimle ilgili konular üzerinden etkiliyor. Yeni ayın Ay, Güneş ve Jüpiter kavuşumuyla 9. evinizde gerçekleşmesi büyük düşünmeye, yeni ufuklara açılmaya ve zihinsel sınırlarınızı aşmaya sizi davet ediyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minicik bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
Bu dönemde yüksek öğrenimle ilgili adımlar atabilir, akademik bir yolculuğa çıkabilir ya da uluslararası projelerde yer alabilirsiniz. Bazılarınız için bu yeni ay yurt dışına taşınma, farklı kültürlerle bağlantı kurma ya da manevi anlamda bir aydınlanma sürecine girme şeklinde tezahür edebilir. Genişlemek, büyümek, kendinize yeni bir anlam yaratmak gibi temalar ön planda. Ancak Neptün ve Satürn'ün 6. evinizdeki kavuşumu bu yeni aya sert bir kare açı yapıyor. Bu da günlük hayatınız, çalışma düzeniniz ve sağlıkla ilgili konularda bazı sınırlamalarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Yeni bir vizyon kazanmak isterken pratik sorumluluklar, iş yükü sizi aşağı çekiyor olabilir. Ruhsal olarak neyi arzuladığınızı bilseniz bile fiziksel koşullar sizi zorlayabilir. Özellikle işle ilgili bir değişim planlıyorsanız detayları çok iyi düşünmelisiniz. Merkür'ün yine 9. evinizde yer alması, 6. evinizdeki Kiron'a kare açı yapması, zihinsel olarak bazı güvensizliklerin ya da travmatik deneyimlerin tetiklenebileceğine işaret ediyor. Belki de daha önce başaramadığınız bir akademik hedef şimdi yeniden karşınıza çıkıyor. Bu kez kendinize inanmanız isteniyor. Özellikle eğitim, seyahat ya da hukuki konularda önemli konuşmalar, imzalar ve kararlar gündeme gelebilir. Her şeyi açık ve net ifade etmeye özen göstermelisiniz. Bu yeni ayın Plüto ile yaptığı 150'lik açı, ki ay, Güneş ve Jüpiter biliyorsunuz Yengeç'te kavuşumda ve 150'lik açı yapıyor Plüto'ya. Sizi köklerinizle, ailevi meselelerle ve içsel güvenlik duygunuzla yüzleştiriyor. Hayatınızda büyük bir değişim istiyorsunuz ama bu değişimin duygusal temellerini henüz sağlamlaştırmadıysanız huzursuzluk hissedebilirsiniz. Ev, yuva ve geçmişe dair konular bu dönemde daha derin bir sorgulamaya neden olabilir. Özellikle otorite figürleriyle ilişkilerde dönüşümsel süreçler yaşanabilir. Öte yandan gökyüzü tamamen sert etkilerle dolu değil. Venüs ile ay düğümleri arasında uyumlu açı, ilişkiler yoluyla desteklenebileceğinizi ve doğru insanlarla bir araya geldiğinizde hayatınıza yeni anlamlar katabileceğinizi söylüyor. Kadersel bağlantılar, size ilham veren kişiler veya destekleyici arkadaşlıklar bu süreçte yönünüzü bulmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca Plüton'un Satürn ve Neptün'le olan olumlu açıları ruhsal ve fiziksel anlamda dönüşümünüzü yapılandırmak için size büyük bir destek veriyor. Hem duygusal derinlik hem de disiplinli adımlar sayesinde hayallerinizi kalıcı temellere oturtabilirsiniz. Bu süreçte iç dünyanızdaki karanlıkları aydınlatmak için cesaretli olmanız gerekiyor. Sevgili akrepler, bu yeni ay sizlere hayatı farklı bir perspektiften görme, zihinsel sınırlarınızı aşma ve inançlarınızı yeniden yapılandırma fırsatı sunuyor. Hayatınızın yönünü belirlemek için içsel pusulanıza güvenin ve her adımı bilinçli atmaya çalışın. Genişlemek istiyorsunuz ama önce ruhsal olarak derinleşmeli, sonra gökyüzünün size sunduğu bu fırsatları olgunlukla karşılamalısınız. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar. Yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada Yengeç burcunda bir yeni ayımız var. Bu güçlü yeni ay sizleri derin, dönüştürücü ve içsel gücünüzle yüzleştiren temalarla buluşuyor. Ay, Güneş ve Jüpiter'in 8. evinizde kavuşması, krizlerinizi fırsata çevirme, borçlar, alacaklar, miras, ortak gelirler ve ruhsal dönüşüm konularında yeni bir sayfa açmanızı sağlıyor. Bu yeni ayla birlikte artık hayatınızda kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Özellikle finansal alanda başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar ön planda. Bir kredi başvurusu, nafaka, vergi ya da mirasla ilgili bir gelişme gündeme gelebilir. Ortaklı ilişkilerinizde güven, paylaşım ve bağlılık konularında derinleşiyorsunuz. Aynı zamanda bu süreç sizi hem duygusal hem maddi anlamda güçlenmeye çağırıyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi
Sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Neptün ve Satürn'ün 5. evdeki kavuşumu bu yeni aya kare açı yapıyor. Bu durum aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcı projelerinizde belirsizlikler ve baskılar oluşturabilir. Sevdiğiniz birinden tam destek görememek ya da keyif aldığınız bir alanda engellenmek sizi içsel olarak zorlasa da sizi daha gerçekçi bir bakış açısına yönlendirebilir. Özellikle gönül ilişkilerinizde beklentilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Merkür'ün 8. evde yer alması ve 5. evdeki Kiron'la yaptığı kare açı özellikle duygularınızı ifade etme konusunda zorlanabileceğinizi, bastırdığınız korkuların ya da travmaların tekrar su yüzüne çıkabileceğini gösteriyor. Ruhsal anlamda kendinizi yenilemek, duygusal yaralarla yüzleşmek için bu süreçten faydalanabilirsiniz. Kendi iç sesinize kulak verdiğinizde size zarar veren düşünce kalıplarını fark edebilir ve dönüştürebilirsiniz. Ay, Güneş ve Jüpiter'in Plüton'la yaptığı 150'lik açı özellikle zihinsel baskılar, yoğun düşünceler ve yakın çevrenizde ilişkiler konusunda bazı gerilimleri tetikleyebilir. Özellikle kardeşler, komşular ya da iletişim trafiğinizin yoğunlaştığı alanlarda baskı ve dönüşüm enerjileri çalışıyor olacak. Sözlerinizin etkisi büyük olabilir. Bu yüzden kullandığınız dilin dönüştürücü gücünü bilinçli kullanmalısınız. Ancak gökyüzünde sizi destekleyen açılar da mevcut. Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı uyumlu açı, aşk, yaratıcılık, çocuklar veya hobiler alanında kadersel ve ilham verici gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kalbinizden geçen bir dileğiniz hiç ummadığınız bir anda gerçekleşebilir. Aynı zamanda değerlerinizi yeniden keşfetmek ve kendinize olan sevginizi güçlendirmek adına önemli bir dönem olabilir. Plüton'un Neptün ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar ise bu dönüşüm sürecini daha sağlam ve kalıcı hale getirme fırsatı sunuyor. Zihinsel anlamda bir yapılandırma sürecindesiniz. Düşünce tarzınızı, değerlerinizi ve iletişim şeklinizi kökten değiştirebilir. Böylece daha sağlam temellere dayanan kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte meditasyon, içe dönüş ya da psikolojik çalışmalarla kendinizi çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Sevgili yaylar, bu yeni ay sizlere ruhsal derinlik, içsel dönüşüm ve finansal yapılandırma konularında güçlü bir fırsat sunuyor. Artık yüzeyde kalma zamanı değil, derine inin, korkularınızla yüzleşin, gücünüzü fark edin. Bu dönemi ne kadar bilinçli yaşarsanız o kadar çok şeyi kalıcı olarak dönüştürebilirsiniz. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar. Yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada bir Yengeç burcunda yeni ayımız meydana geliyor. Güçlü bir yeni ay. Bu yeni ay sizin 7. evinizde gerçekleşiyor ve ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, danışmanlıklar ve birebir kurduğunuz tüm bağlarda yeni bir döngünün kapılarını aralıyor. Ay, Güneş ve Jüpiter'in bu alanlardaki kavuşumu hayatınıza önemli bir kişi çekebileceğinizi ya da mevcut ilişkilerinizde yeni bir sayfa açabileceğinizi gösteriyor. Astroloji gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu dönemde yalnızca romantik ilişkiler değil, iş ortaklıkları, sözleşmeler ya da hukuki süreçlerde gündeminizde olabilir. Eğer hayatınızda özel biri yoksa şimdi bu tarz bir ilişkinin başlaması mümkün. Evliyseniz eşinizle olan ilişkinizi büyütecek, besleyecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat bu büyüme beraberinde bazı duygusal yüzleşmeleri de getirebilir. Jüpiter'in etkisiyle ilişkilerdeki eksikler büyüteç altına alınabilir. Neptün ve Satürn'ün 4. evinizde kavuşarak yeni aya sert bir kare yapması, geçmişten gelen ailevi meselelerin ya da ev, yuva, köklerle ilgili temaların sizi duygusal anlamda zorlayabileceğine işaret ediyor. Ailenizden ya da geçmişte yaşadığınız duygusal travmalardan gelen etkiler İlişkilerinizde tetikleyici olabilir, iç dünyanızda huzursuzluklar dış ilişkilerinize de yansıyabilir. Bu sebeple dışsal çatışmalardan önce
içsel dengenizi sağlamaya çalışmanız çok önemli. Merkür de 7. evinizde ve 4. evinizdeki Kiron'a yaptığı kare açı ikili ilişkilerde iletişim sorunlarını gündeme getirebilir. Eşinizle ya da ortağınızla geçmişte konuşulmayan konular şimdi yeniden açılabilir. Ancak bu çözüm üretmek adına değerli bir fırsat da olabilir. İletişiminizde açık, samimi ama yapıcı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Kalpten gelen sözler iyileştirici olabilir. Ay, Güneş ve Jüpiter kavuşumda biliyorsunuz. Plüton'la 150 derecelik bir açı yapıyor. Bu ise özellikle maddi güvence, özdiğer ve para konularında bazı zorlukları gündeme getirebilir. Partnerinizle maddi paylaşım, harcamalar ya da ekonomik beklentiler konusunda denge kurmanız gerekebilir. İlişkilerinizde güç savaşlarına dikkat etmeli ve gereksiz inatlaşmalardan uzak durmalısınız. Bu yeni ayda gökyüzünden destekleyici enerjiler de geliyor. Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı olumlu açı, sosyal ilişkileriniz, arkadaş çevreniz ya da kariyer bağlantılarınızla ilgili kadersel karşılaşmalar getirebilir. Sizi anlayan, destekleyen kişilerle temas kurabilir. Geleceğe dönük ilişkiler kurabilirsiniz. Aynı zamanda aşk hayatınızda da hoş sürprizler yaşanabilir. Plüton'un Neptün ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar duygusal dönüşüm sürecinizi destekliyor olacak. İçsel kaynaklarınızı fark etmeniz, köklerinize dönerek şifalanmanız mümkün. Maddi ve manevi güveni sağlamlaştırma konusunda sağlam adımlar atabilirsiniz. Uzun vadeli ilişki hedeflerinizi yeniden yapılandırmak için çok verimli bir dönemdesiniz. Sevgili oğlaklar, bu yeni ay sizlere biz bilinciyle ilerleme, ilişkilere daha yürekten bağlanma ve duygusal dayanıklılığınızı güçlendirme fırsatı sunuyor. İlişkilerinizde büyümek ve gelişmek istiyorsanız önce kendi içsel temellerinizi sağlamlaştırmalısınız. Artık yalnız değil, birlikte güçlenmenin zamanı. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar. Yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada bir yengeç yeni ayı var. Bu güçlü bir yeni ay sizin 6. evinizde meydana geliyor. Bu günlük yaşamınız, iş rutinleriniz, sağlık ve hizmet konularında yeni bir başlangıcın habercisi. Ay, Güneş ve Jüpiter'in birleşimi özellikle iş hayatınızda genişleme, yeni fırsatlar ve farklı bakış açıları kazanma şansını tanıyor. Bu yeni ay ile birlikte iş ve sağlık alanlarında bir yenilik ya da dönüşüm süreci başlatmak için mükemmel bir zaman dilimindesiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yeni ayın etkisiyle çalışma şartlarınızda iyileşmeler görülebilir. İş yerinizde kendinizi daha iyi ifade edebilir ve doğru fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ancak aynı zamanda iş hayatınızdaki bazı alışkanlıkları sorgulamakta gündeme gelebilir. Belki de işinizi daha anlamlı ve tatmin edici bir hale getirmek için bazı değişiklikler yapma zamanı gelmiştir. Günlük rutinlerinizde de yeni başlangıçlar olabilir çalışmıyorsanız. Neptün ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşum yaparak Yengeç yeni ayına kare açı yapması zihinsel yoğunluk ve stres yaşamanıza neden olabilir. Bu kare açı özellikle iletişim, yakın çevre ve kardeşlerle ilişkiler konusunda kafa karışıklığı yaratabilir. Belki de iş yerindeki bazı karmaşık ilişkiler ya da iletişimdeki zorluklar gündeme gelebilir. İletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bu süreçte sakin kalmak ve açıklıkla konuşmak önemli olacak. Merkür de Yengeç burcunda ve Kiron'la bir kare açı içinde zihinsel ve duygusal iyileşme sürecine bazı engelleri işaret ediyor. Sağlık konularında ya da iş hayatınızda ya da günlük rutinlerinizde yeni bir başlangıç yapmayı arzu ediyorsanız geçmişteki travmalar ya da şüpheler size engel olabilir. Eski alışkanlıklarınızı, korkularınızı ve duygusal yaralarınızı şifalandırmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Kendinize ve sağlığınıza odaklanmak, iş yerinizdeki ilişkilerle daha fazla empati geliştirmek faydalı olabilir. Güneş, Ay ve Jüpiter
Yengeç burcunda kavuşumda ve Plüton'a 150'lik bir açı yapıyorlar. Özellikle kişisel dönüşüm ve kendinize dair büyük farkındalık yaşamanıza neden olabilir. Bu 150'lik açılarda hareketin nereden geldiğini anlayamayabilirsiniz. Birdenbire ortaya çıkar. Birinci evdeki Plüton yaşamınızın her alanında güç ve kontrol dengesini gözden geçirmenize neden olabilir. Özellikle çalışma hayatınızdaki konumunuz ya da sağlıkla ilgili sorumluluklarınız üzerinde daha fazla söz sahibi olabilirsiniz. İçsel bir değişim yaşayarak dış dünyada daha güçlü bir izlenim bırakma fırsatınız olabilir. Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı uyumlu açı, sonunda bir uyumlu açı var. İş hayatınızda önemli bir kadersel dönemeç oluşturabilir. İnsanlar arası ilişkilerdeki dengeyi kurarak daha fazla destek bulabileceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. Bu dönemde aynı zamanda sağlıkla ilgili kadersel bir farkındalık ve dönüşüm süreci de başlamış olabilir. Sağlık alanında yapacağınız değişiklikler ya da yeni bir yaşam tarzı edinme kararı uzun vadede çok faydalı olacaktır. Plüton'un Satürn ve Neptün'le olumlu açıları sağlık ve iş hayatınızda derinlemesine bir dönüşüm sürecinin içinde olduğunuzu gösteriyor. Kendi içsel gücünüzü fark edebilir, yeni bir kimlik ve yapı oluşturabilirsiniz. Bu dönemi ruhsal ve fiziksel sağlığınıza yatırım yapmak için kullanmak size uzun vadede büyük kazançlar sağlayacaktır. Sevgili kovalar, bu yengeç yeni ayı size iş, sağlık ve yaşam tarzınızda önemli bir yenilik ve dönüşüm şansı sunuyor. Kendinize yeni başlangıçlar yaratmak ve eski kalıplardan kurtulmak için harika bir zaman dilimindesiniz. İçsel gücünüzü keşfederek sağlığınızı, işinizi ve günlük rutinlerinizi daha dengeli bir hale getirebilirsiniz. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 25 Haziran 2025 tarihinde saat 13.33'te 4 derece 8 dakikada yengeç yeni ay oluşuyor. Bu güçlü bir yeni ay sizin 5. evinizde meydana geliyor. Bu yaratıcılığınız, aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konular ve kendinizi ifade etme biçiminizde yeni başlangıçların yaşanacağı bir dönemi işaret ediyor. Ay, Güneş ve Jüpiter'in Yengeç burcunda kavuşum yaparak bu alanları canlandırması içinizdeki yaratıcı gücü dışa vurmak için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Ayrıca aşk hayatınızda da yeni bir sayfa açılabilir. Bu yeni ayın etkisiyle kendinizi daha fazla sevme ve kendinizi ifade etme arzusunda olabilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yeni ayın etkisiyle özellikle yaratıcı projelere yönelik bir ivme kazanabilir, tutkularınızı hayata geçirme konusunda cesaret bulabilirsiniz. Aşk hayatınızda da heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Bekarsanız bu dönemde romantik fırsatlar ve yeni aşklar gündeme gelebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkinizde duygusal derinlik ve tatmin arayışında olabilirsiniz. Özellikle çocuk sahibi olma isteği ve çocuklarla ilgili önemli kararlar almak gündeminize gelebilir. Ancak Neptün ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşum yaparak Yengeç ayına kare yapması, maddi konularda ve değerlerinizde bazı belirsizlikler ve zorluklar yaşamanıza neden olabilir. Bu kare açı sahip olduğunuz değerlerinizi ve finansal güvenliğinizi sorgulamanıza yol açabilir. Belki de para kazanma yöntemleriniz veya sahip olduklarınız konusunda da daha fazla istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Bu dönemde finansal konularda aceleci kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Merkür de Yengeç burcunda ve Kiron'la bir kare açı yapıyor. Duygusal yaralarla ilgili iletişimde zorluklar yaşamanıza sebep olabilir. Kendinizi doğru ifade etmekte zorlanabilir. Özellikle maddi güvenlik ve değerlerinizle ilgili duygusal açıdan yaralı hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Bu dönemde iletişimde açık ve dürüst olmak, hislerinizi paylaşmak için önemli bir zaman dilimi olabilir. Ancak aynı zamanda eski yaralarınızla yüzleşmek ve onları iyileştirmek için cesur olmalısınız. Ay, Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda kavuşumda Plüton'a da 150'lik bir açı gönderiyorlar. Sizin içsel dönüşüm ve ruhsal gelişim alanınızda önemli bir etki yaratabilir.
Plüton 12. evinizde bilinçaltınızdaki derinlere inmenizi sağlıyor. Bu dönemde eski kalıplardan ve duygusal engellerden arınarak ruhsal olarak daha özgür bir hale gelebilirsiniz. İçsel gücünüzü keşfederek hayatta sizi gerçekten mutlu eden şeyleri bulma yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Ay düğümleriyle Venüs'ün arasında güzel uyumlu açılar var. Aşk hayatınız ve yaratıcılıkla ilgili kadersel fırsatların kapınızı çalmasını sağlayabilir. Yeni bir ilişki ya da yaratıcı bir proje sizi bekliyor olabilir. Bu kadersel bağlantılar ruhsal gelişiminize ve katkı sağlayacak ve size daha fazla huzur getirecektir. Aynı zamanda finansal anlamda da destekleyici bir dönemde olacaksınız. Maddi güvenliğinizle ilgili pozitif gelişmeler yaşanabilir. Plüton'un Satürn ve Neptün'le olumlu açıları var. Hayatınızda köklü değişimlere açık olduğunuzu gösteriyor. Ruhsal derinliklerinize ve içsel gücünüze güvenerek hayatınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Bu dönemde eski kalıplardan kurtulmak ve yeni bir yön çizmek için büyük bir fırsatınız olacak. Sevgili balıklar, bu yengeç yeni ayı hayatınızda önemli duygusal, yaratıcı ve maddi değişimlerin yaşamasına olanak tanıyor. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir. Maddi güvenliğiniz konusunda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Ancak aynı zamanda kadersel fırsatlar ve içsel dönüşüm içinde mükemmel bir dönemdesiniz. Duygusal yaralarınızla yüzleşerek, iyileştirerek ve arınarak bu zamanı değerlendirebilirsiniz. Mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.